Şimdi tasanın tümü üzerinde gruplar adına ikinci konuşmayı yapmak üzere Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ertuğrul Kürkçü İzmir Milletvekiline söz veriyorum. Buyurunuz Sayın Kürkçü. Sayın Başkan, oradaki müzakereler tamamlanırsa... Sayın Kürkçü, bir saniye efendim. Sayın milletvekilleri, tasanın görüşmelerine başlıyoruz. Sohbet etme ihtiyacı olan sayın milletvekillerini kulislere davet ediyorum. Efendim? O zaman sayın milletvekillerinin Sayın Bakan'la olan iş görüşmelerini kuliste yapmalarını rica ediyorum. Sayın milletvekilleri, lütfen efendim. Sayın Kürkçü, devam ediniz. Buyurunuz. Sayın Başkan, sevgili arkadaşlar, bu torba yasa ile ilgili olarak grubumuzun tutumunu ifade etmek üzere buradayım. Ancak ondan önce ben de daha önce değinildi ama her fırsatta değinmemiz gerektiğini düşünerek Tunceli Milletvekilimiz Alican Önlü'nün geçtiğimiz hafta sonu uğradığı muameleye meclisin bir kere daha dikkatini çekmek isterim. Alican Önlü öteki bütün milletvekilleriyle eşit haklara sahip olan bir milletvekilidir. Statüsü, yararlandığı haklar ve sorumluluklar bütün öteki milletvekilleriyle eşittir. Fakat buna rağmen milletvekilleri dokunulmazlığını tanımlayan anayasal statünün milletvekillerinin hiçbir şekilde, hatta bir mahkeme kararıyla dahi tutulamayacaklarını, işlerini yapmaktan alakonamayacaklarını, yaptıkları işlerin hiçbir şekilde engellenemeyeceğini hüküm altına almasına rağmen bir askeri görevli tarafından sosyal medyada da çok açık bir biçimde görüldüğü gibi sadece engellenmekle kalmamış, aynı zamanda hakarete uğratılmış, aynı zamanda kendisi fiziki zor uygulama tehdidiyle karşı karşıya bırakılmıştır ve kendisini savunabilmek için sözünden başka hiçbir şeyin kalmadığı, yani kanun uygulayıcının kendi karşısına geçtiği bir yerde meclisin, milletvekilliğinin onurunu, şerefini korumak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Meclisin bu gayrete karşılık vermesi gerekir. Alican Önlü'ye sahip çıkması gerekir. Değil herhangi bir alt düzeydeki askeri görevlinin, bir generalin, Genelkurmay Başkanı'nın dahi Alican Önlü'ye bu şekilde davranmaya hakkı yoktur. Çünkü burada yazdığı gibi egemenlik eğer kayıtsız şartsız milletin ve onun temsilcileri vasıtasıyla kullanılan bir şeyse Alican Önlü bu egemenliğin 550'de birinin sahibidir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nde onlardan daha yetkili, daha haklı, daha güçlü değildir. Hiçbir şart altında bu muameleyi hak etmez diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Başkanlığı'nın bu duruma el koyması, milletvekili arkadaşlarımızın da aynı pozisyonu alması gerekir. Biliyorum benim bu söylediklerim sadece bir iyi niyet, teorik olarak ve hukuken haklı bir şey söylüyorum ama pek çoğunuz içinizden buna inanmıyorsunuz. Çünkü dokunulmazlıklarımızı kaldırırken birbirlerinizle yarış halindeydiniz ve ne kadar mutlu bir biçimde bu dokunulmazlıklar kaldırılırken oy kullandığınızı hatırlıyorsunuz. Fakat o kadar tuhaf bir dokunulmazlığı kaldıran anayasa değişikliği yaptınız ki ertesi gün hepimiz aynı dokunulmazlıklara sahip olduk. Şimdi dolayısıyla yargıçlar karşısında da hepimiz aslında zaman içinde bir yolculuk yapıyoruz. Bugünkü gövdemiz geçmişte kaldırılmış dokunulmazlık uygulamasının nesnesi haline geliyor. İmkansız bir iş, fakat bu iş ortaya çıktı. Dolayısıyla bu iradenin zaafa uğradığını, hiç olmadığını hatta ya da sakatlandığını söyleyebilirim ama gene de meclisten bunu bekleriz. En azından meclis başkanından, meclis başkan vekillerinden bu konuda
son derece net, açık bir tutum almalarını ve sadece FETÖ'cü bombacılara karşı değil, her türden hak ihlaline karşı meclisin onurunu ayakta tutmaya davet ederim hepimizi. Sevgili arkadaşlar, ne yazık ki önümüzdeki torba yasa aslında Dersim kırsalındaki astsubayın zihniyetinden o kadar uzak bir zihniyetle hazırlanmış değil. Yani komutacılık, toptancılık, meclis iradesine karşı yürütme iradesini yansıtan bir yasayla karşı karşıyayız. 16 yasada değişiklik yapacağız ve bu 16 yasanın hemen hemen hiçbiri birbiriyle aynı aileden değil. Yükseköğretimle ilgili yasalar ailesinden bir dizi yasa değiştiriyoruz. Sosyal haklarla ilgili yasa değiştiriyoruz. Tarımsal alanlar ve meralarla ilgili yasa değiştiriyoruz. Çalışma yasalarını ve vergi toplamayı ilgilendiren yasalar değiştiriyoruz ve bunların hepsini bir tek torbanın içinde yapıyoruz. Ancak bu torbanın içerisine bunların hepsini bir araya koyarken işleyen bütüncül bir zihniyet var ki belki de bu torbayı siyaseten ya da hukuken değil ama tarihsel ve sosyal olarak anlamlı kılan bir şey var. Bu yasaların hepsi bir araya geldiğinde, bu torbada bir araya getirildiğinde bize bir tek şey söyleniyor. Biz bir yeni yasa çıkartıyoruz. Bu yasa sermayenin önünü açın yasasıdır. Adı böyle konulmuş olsaydı belki o zaman bunu anlamlı bir tartışma olarak yapardık. Ama biliyorsunuz ki burjuvazi kendi kendini adlandırmayan sınıftır. O yüzden kendini başka şeyler, başka olaylar, başka süreçler, başka konumlardan adlandırır. Onun vekilleri de onu öyle ifade ederler. Ama halklarımızın kolayca anlayabilmesi için bugün burada konuştuğumuz yasanın işçi karşısında, öğrenci karşısında, bilim insanı karşısında, tarımcı karşısında, halk karşısında önünü açın. Sermayeyi bu toplumun, bu ülkenin engelsiz, aracısız, mutlak hakimi kılın. Sermayeden başka kimsenin hakkı olmasın diye bir yasa çıkartmaya davet edildiğimizi görerek halka bunu daha kolay anlatabiliriz. Yaptığımız iş budur. İkinci değinmek istediğim nokta şudur. Bugün burada yer alan yasa değişikliklerinin hemen hemen 3/4'üne yakın bir bölümü Çevre Komisyonu'nu doğrudan doğruya ilgilendirmekle birlikte çevre, ekoloji, doğanın korunması ve doğanın tarım ve sanayi tarafından tasarruf edilmesi ile ilgili olduğu halde ne Çevre Komisyonu'nun önüne bu yasa gitmiştir, üyesi olduğum komisyona, ne de Çevre Komisyonu Başkanı bunlara müdahil olmuştur. Hepinizin önünde Türkiye'yi yönetenlere ve onlar tarafından yönetilenlere açıkça şikayet etmek isterim ki bizim Çevre Komisyonumuz şu ana kadar meclis açıldığı günden bugüne kadar sadece 2 kere toplanmıştır. Görevini hiçbir şekilde yapmamıştır ve tabii ki bütün komisyonlarımız başkan endeksli olduğu için bunun birinci sorumlusu da Çevre Komisyonu Başkanı'dır. Ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da bu komisyonun işletilmesi bakımından şu yasanın içindeki çok sayıda madde doğrudan doğruya kendisiyle ilgili olduğu halde ne tartışmaya katılmak ne de çevrenin, doğanın hakkını savunmak için en ufak bir çaba içerisinde olmamıştır. Ancak halk, doğrudan üreticiler, yasanın kendileriyle ilgili olan bütün bölümlerini son derece büyük bir dikkatle izlediler. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları meclislerine karşı, hükümetlerine karşı, bakanlıklarına karşı geçtiğimiz hafta büyük bir başarı elde ettiler. Zeytinliklerle ilgili geliştirilmek istenen, zeytinlikleri ortadan kaldıran, zeytin tarımcılığını yok eden yasa tasarısını çok büyük bir kararlılıkla, ısrarla, birleşerek, ortaklaşarak, meclisteki temsilcilerini uyararak, meslek komitelerini ayağa kaldırarak, bütün meslek kuruluşlarını harekete geçirerek durdurmayı başardılar. Hükümet diyebilir ki biz de iyi niyetli davrandık,
onlara ayak uydurduk. Eğer onlar ayağa kalkmasalardı, eğer onlar son derece ciddi bir biçimde bir toplumsal mesele haline getirmeselerdi meselelerini, hükümetin buna saygı göstereceğini düşünmüyorum bile. Çünkü komisyonlarda bu saygıyı görmediler. Zeytin üreticileri hiçbir şekilde sözlerini komisyonlarda ifade edemediler. Komisyonları terk etmek zorunda kaldılar. Ama şunu söyleyebiliriz, olağanüstü hal altında kanun hükmündeki kararnamelerle yönetilirken bir tür tiranlık altında Türkiye yaşamaya çabalarken üreticiler gerçek bir önderlik yaptılar topluma. Şunu hepimize ispat ettiler. Eğer haklarınızı bilirseniz, onun etrafında toplanırsanız, onun için gereken fedakarlığı ve ısrarı sürdürürseniz ve sadece enerjinizle değil, aklınızla ve becerikliliğinizle iş görürseniz kendi aleyhinize olan gelişmeleri önleyebilirsiniz. O nedenle zeytin üreticilerinin yarattıkları bu örneğin toplumun geri kalanına büyük bir örnek olacağını söylemek isterim. Fakat efendim, şöyle ya da böyle, en azından bu adım bile son derece önemli. Ama şunu da söylemek isterim. Velev ki bu ikinci madde tasarıdan çıkmış olsun, esasen bu yasanın ruhu ve zihniyeti örneğin doğayla sermayenin karşı karşıya geldiği her alanda aynı biçimde sürüyor. Örneğin meralarla ilgili olan husus zeytinliklerle ilgili olanla aynıdır. Aralarında hiçbir fark yoktur. Tabii o zaman size sataşayım da söz alıp bana yanıt verin. O zaman şunu da ister istemez sormamız gerekiyor. Bu maddeyi geri çekerseniz geri kalanına yol veririz vaadinin aslında arkasında durulamayacak bir vaat olduğunu görmüş olduğunuzu tahmin ediyorum. En azından parti görüşü değilse bile ben duydum, yanlış duymadım değil mi? Peki, yani siz cevap verin. Teşekkür ederim. Bu cevabı işitmekten memnun olurum. Şimdi bu yasanın hala geri çekilmesi tartışılmayan birinci maddesinden başlayarak yasanın neden sermayenin önünü açın yasası olduğunu basitçe anlayabiliriz. Birinci maddesi bunun hafta tatilinin belirlendiği maddeyi ortadan kaldırmak, bu kanunu tümüyle yürürlükten kaldırmak. Denebilir ki, bence bunu kaldıranlar onu da diyorlar içlerinden, iyi ama diyorlar 1981 tarihli 2429 sayılı yasada hafta tatilinin pazar olduğu ve 35 saatten az olmayacak şekilde bir hafta tatili uygulamasının geçerli olacağı yazılıyor. Dolayısıyla bu güvence altındadır. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Hafta tatiliyle ilgili bir yasanın konulması sadece ve sadece yaşam tarzıyla, kültürle, sanayiyle ilgili bir mesele değildi. Bu işçi haklarıyla ilgili bir meseleydi. Çalışan herkesin haftada bir gün ve herkesin tatil yaptığı gün herkesle birlikte tatil yapma hakkıydı. Gerek çalışma yasalarında gerek diğer yasalarda hafta tatilinin mutlaka pazar olması gerektiğine dair bir husus yok. İşverenlerin keyfine bırakılan hususlar var. İşveren derse ki benim işletmemde hafta tatili çarşambadır. Çarşamba hafta tatili yapılabilir. Ancak toplumun genel olarak hafta tatili diye bir kavramla herkesle birlikte çalışıp herkesle birlikte dinlenebileceği ve hayatını buna göre sürdürebileceği bir ilişkiyi tam 85 yıldır bir arada sürdürürken şimdi karşı karşıya kaldığımız mesele hafta tatilinin keyfe göre herhangi bir yasa tarafından tanzim edilmeyerek, korunmayarak hafta tatili olarak başka yasalara dağıtılmış olmasıdır. Bu işçi haklarını temelden sakatlayan bir husustur. İşçi haklarını normdan yoksun bırakan bir husustur. Başta fazla mesailer olmak üzere pek çok alanda işçilerin hak tanımlarının üzerinde değerlendirildiği ölçüleri ortadan kaldıran bir girişimdir. Bunun geri çekilmesi gerekir. Tıpkı ikinci madde gibi. Bunu haklı gösterecek olan hiçbir şey yoktur oraya yazılanın dışında. Neymiş? Hafta sonu
işçi çalıştırmak için kimi sanayi kuruluşları belediyelere bir miktar para veriyorlarmış, bu parayı vermesinlermiş, ceplerinde kalsınmış. Hayır, bundan ibaret değildir. Bu sadece ondan ibaret değildir. Hafta sonlarında işçilerin rızası olmadan onları çalıştırmaya mecbur etme kudretini işverenlerin, patronların elinden alan bir yasadır. O nedenle bunun olduğu gibi ortadan kaldırılması, hafta tatilinin meşguk, nasıl olduğu, nasıl kullanılacağı belli olmayan bir hak haline getirilmesine, giderek tırpanlanmasına, giderek çalışma hayatının ihtiyaçları dışındaki ihtiyaçlar tarafından tanımlanmasına ve giderek Türkiye'de laiklik üzerine bir tartışmanın kapısını açmaya varır. Böyle bir tartışmaya ne ihtiyacımız var ne de Türkiye'deki yaşam, pazar günleri tatil yapıyoruz diye başka haklar ve ihtiyaçlar bakımından engelleniyor. Bugüne kadar cuma günleri ibadetini ya da cuma namazlarına gitmesini hafta sonu pazar olduğu için yerine getiremeyen hiçbir yurttaşımızı ben tanımıyorum. Toplum kendi içinde bu dengeyi kurmuş durumdadır. O yüzden bunlara ihtiyaç yok. Bu yasa olduğu yerde kalırsa hepimiz için daha iyi olur. Her şeyden önce işçiler için çok daha iyi olur. Gelelim bütün bu yasanın gerisindeki mantığın hükümet tarafından propaganda edilişine. Sevgili arkadaşlar, gerek Sanayi Bakanı, gerek Başbakan zeytin tartışması sırasında hep şunu söylediler. Dediler ki zeytin mi önemli, tesis mi önemli? Hangisi önemli? Yani zeytin ağacını koruyacağız. Şimdi bunu tercüme edebilirsiniz. Merayı koruyacağız diye tesis yapılmasının önüne geçmeyin. Sevgili arkadaşlar, tartışma bu değildir. Aynı zamanda hem zeytinci hem sanayici olabilirsiniz. Akdeniz ülkelerinin çoğunun olduğu gibi. Bu ikisi birbirine karşı konulacak şeyler değil. Fakat Allah'ınızı severseniz sanayi dediğiniz şey nedir? İnşaat, madencilik ve madencilik ve imalat sanayileri. En yüksek karlılık oranlarına sahip olan bu sanayiler şimdi tarım alanlarını istila etmeye yöneliyor. Fakat Türkiye'nin uluslararası rekabet edebilirliği bakımından bu alanların hiçbir önemi yoktur. Türkiye dünyadaki bütün karlılık kaynağı Ar-Ge'ye dayalı katma değeri yüksek ürünleri içeride ve dışarıda üretip satmakla ilgilidir. Velev ki kapitalizmin ortak değerlerini kabul edelim. Hepimiz kapitalizme iman etmiş olalım. O zaman kapitalist yoldan gelişmek için eğer yüksek Ar-Ge katkısı olmayan katma değeri yüksek ürünler üretmiyorsanız dünya piyasasında yapacağınız hiçbir şey yoktur. Bu da aslında ne kadar patent ürettiğinizle ilgilidir. 2005-2014 arasında Türkiye'de üretilen patentle 2010'da Türkiye'de üretilen patent sayısı 388'dir. Japonya'da üretilen patent sayısı 371.445'tir. Bu ikisi arasındaki fark aslında sizin kalkınma dediğiniz şeyin ne manaya geldiği hakkında son derece açık bir fikir verir. Bu sadece ve sadece doğayı insanlığın aleyhine olacak şekilde sömürerek kısa vadeli karlar peşinde koşan bir sanayici sınıfına hizmet etmekten ibarettir. Aynı şekilde tarım alanlarıyla ilgili yasa özellikle meralar bakımından son derece büyük bir tehlike içeriyor. Bunun sonuçları itibariyle konuşacak olursak şunları söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'de 55.510.000 büyükbaş hayvan var. Mera alanı da 45 milyon hektardan 14 milyon hektara düşmüş durumda 1924'e göre. Oysa sadece 1980'de 67.673.000 küçükbaş hayvan, 16.925.000 büyükbaş hayvan vardı. 14.222.000 büyükbaş hayvan bugün var. Bunların sayısı 1991'de gene gerilemekteydi. Bunların aslında bize net olarak verdiği fikir şudur.
toplum, ekonomi, sermaye, tarımın aleyhine, köylülüğün aleyhine ve genel olarak sürdürülebilir kalkınmanın aleyhine genişlemekte. Tarım, doğa, hayvancılık bu uygulama sonucunda gerilemektedir. Bunun sonucunda şehirlerde herhangi bir şekilde eğitilmemiş, herhangi bir şekilde beceri kazandırılmamış düşük vasıflı iş gücünün iskan edilmeye çalışıldığı son derece tuhaf bir kentsel büyümeyle karşı karşıyayız. Ancak şunu da aklımızda tutmamız lazım. Meralardaki bu küçülme sadece sanayinin böylesine hoyratça gelişmesi değil, aynı zamanda Kürtlerin yaşadıkları alanlarda, yaylalarda, meralarda hayvancılığın ve tarımcılığın askeri yöntemlerle önlenmesinin sonucudur da aynı zamanda. Türkiye demek ki hoyrat bir sanayileşme ve kendi halkına karşın, onun haklarına karşı hoyrat bir savaşın sonucunda bugünkü duruma düşmüştür. Sayın Başkan, bitirmek için bir dakikaya daha ihtiyacım var. Şu halde bize lazım gelen böyle bir torba değil, tam tersine bu torba üreticilerle, Türkiye'nin gerçek üreticileri, Türkiye'deki gerçek emekçilerle, toplumun sözcülerinin bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğine dair planları birlikte yapmalarıdır. Bu halde bırakacak olursak eğer karşı karşıya kalacağımız tek şey doğanın her geçen gün tükenmesini seyretmek ve bunu seyrederken de aslında Amerika Birleşik Devletleri Trump'ın doğaya baktığı gibi bakmaya devam etmektir. Ne yani? Biz zarar edelim, doğa kazansın mı? Böyle şey mi olur dediğinizde aslında nerede yaşadığınız hakkında çok az fikre sahip oluyorsunuz demektir. Çünkü hava olmadıktan sonra ne üretirseniz üretin, su olmadıktan sonra ne kadar zengin olursanız olun, nihayet son soluğunuzda içecek bir damla dahi taze suyunuz olmayacak. Böyle bir yaşamdansa birlikte daha az tüketerek ama daha güçlü bir biçimde dayanışarak yaşamak pekala mümkün. Bunun yolunu hep beraber açabiliriz. Sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Kürkçü.